Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı, operatör doktor Berke Özkan. Berke hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih hocam. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz varislerle çok uğraşıyorsunuz. Evet. Varis hastalarıyla çok fazla haşır neşirsiniz. Nedir bu varis? Bir varisin tanımını yapar mısınız? Tabii ki yaparım. Varis aslında bizim bildiğimiz haliyle, yani toplumda bilinen haliyle bacaklardaki toplar damarların bozukluğudur. Artık görevini yerine getirememesidir. Bu damarların görevi kanı yukarı götürmekken artık bacakta göllenmesi durumudur. Bundan dolayı oluşan sıkıntılardır. Peki neden oluşur? Bu risk faktörleri var mıdır? Tabii vardır. En büyük risk faktörü aslında ailesel, genetik. Ailenizde birinde varis varsa sizde de olma olasılığı yüksektir. Uzun süre ayakta kalma, uzun süre ayakta çalışma, şişmanlık, bazı damar hastalıkları gibi şeylerden olabilir. Peki belirtileri nedir varisin? Tabii en sık gördüğümüz belirtiler bacaklarda ağrı, yanma, kaşıntı, ayak bileklerinde şişlik, baldırlarda, ayaklarda ağırlık hissi, özellikle gece krampları, bunlardan bahsedebiliriz. Peki tanısını nasıl koyuyorsunuz varisin? Tanısı fizik muayeneden sonra Doppler ultrason ile değerlendiriyoruz. Bundan sonra tanısını koyabiliyoruz. Peki Doppler ultrasonu sadece o kısmı mı yoksa kasıktan beri mi yapıyorsunuz? Tabii kasıktan yapıyoruz. Bütün bacağı yapıyoruz. Bazı özel yerler var aslında, öyle söyleyeyim, değerlendirdiğimiz. O damarda yetmezlik bulgusunun olabileceği. Ona göre tanıyı koyuyoruz. Peki tedavi edilmezse neyle karşılaşılır? Tedavi edilmezse ilerleyici bir hastalıktır. Evre evre ilerler. Ağrılar artabilir, yanma kaşıntı şikayetleri artabilir, bacakta ödem olabilir. Daha ileri evrelerde ayak bileğinin etrafındaki deri incelebilir, rengi değişebilir. Daha da ileride yara açılabilir. Yani varis yarası oluşabilir. Peki varisin tedavisi var mıdır? Tabii ki vardır. Günümüzde birçok yöntem vardır. Varisi tedavi etmek için eskiden ameliyat gerekiyordu, hastanede yatış gerekiyordu. Artık böyle şeyler söz konusu değil. Şimdi günümüzde 2-3 dakika gibi sürede ultrason eşliğinde bir iğne deliğinden yapılan tedavilerle varisten kurtulmak mümkün. Lazer, radyo frekans, ultrason eşliğinde köpük tedavisi ya da venasil, yani glue, yapıştırma tedavisi gibi tedaviler mümkün. Bu şekilde hızlıca hastaları taburcu edebiliyoruz. Şimdi varis deyince izleyicilerimizin aklına gelir. Bazı kişilerde böyle ince kılcal şeklinde, telanjektazi diyoruz biz tıptaki Evet, ismi. aynen, telanjektaziler. Bir onlar var, bir Tabii, böyle tabii. hafif böyle mavilimsi şeyler var. Bir de böyle hani solucanımsı diyeyim yani, Evet, özür evet, dilerim tabii, ama. pakeler tabii doğru. Şöyle, o da aslında bir ya bu varisin evrelemesinde de önemli görüntü tabii ki. Cilt düzeyinde oluşabiliyor, kılcal damarlar görülebiliyor. Asıl önemsediğimiz içerideki bozukluk, yani fonksiyonel bozukluk, içerideki iç varis, aslında iç varis olarak bilinen oradaki damarın yetmezliği. Bu tabii dışarıda görünen ve bacağın basıncı arttığı için kanın aslında kendine yeni yollar aramasından kaynaklanan görüntü bu söyledikleriniz. Büyük damarlar, retiküler venler, ince kılcal damarlar. İçerideki sıkıntıyı öncelikle hallettikten sonra diğerlerine tedavi uyguluyoruz. Peki her varis tedavi edilebilir mi ya da ameliyat mıdır çözümü? Genellikle çoğunun çözümü var. Yani çoğu varisi tedavi edebiliyoruz. Bazen derin damarlarda, derin venöz yetmezlik dediğimiz durumlarda bekleyebiliyoruz, ilaç tedavisi verebiliyoruz ama çoğunluğu, yani aksiyel damarlarda, yüzeyel damarlarda olan yetmezliği, bundan kaynaklanan varisleri çözebiliyoruz. Peki sizin uyguladığınız yöntemi biraz bahseder misiniz? Tabii ki biz çoğunlukla yapıştırma yöntemini uyguluyoruz. Ultrason eşliğinde bir iğne deliğinden lokal anesteziyle girip bir kateter, yani bazı özel cihazlarla bu yetmezliğe yönelik, ultrasonda gördüğümüz yetmezliğe yönelik tedavi uyguluyoruz. Gördüğümüz kaçağı, oradaki kaçak dediğim zaten artık o damarın işlevini yerine getirememesi. Bu damar artık o bacağa, o hastanın bacağına yük olmuş durumda ve biz o damarı, aslında o kaçağı yok ediyoruz. 1-2 dakika sürüyor. Hasta için bir risk oluşturmuyor ve hemen akabinde yürüyerek işlem odasından çıkabiliyor. Yaptığımız çoğunlukla bu. Peki nüks ediyor mu, yani tekrarlar mı? Tabii şöyle söyleyeyim, uygulanan yönteme göre farklılık gösteriyor ama benim gördüğüm, yani benim hastalarımda nüks oranı yaklaşık 10 hastadan biri yıllar içerisinde nüksle gelebiliyor. O da 10 yıllardan bahsediyorum. Yani tabii ki 6 ay sonra nüks etmez. Onlarca yıldan bahsediyorum. 10 yıl, 20 yıl sonra nüksle gelebilir hasta karşımıza. Bir de bu varis tedavisinde sosyal medyada sıklıkla karşılaşıyoruz. Varis çorabı ve Rus kremleri hakkındaki düşünceleriniz nedir? Bir kere varis çorabı tedavi edici değildir. Palyatif. Yani o an giyersiniz, sıkıntınız çözülür. Ağrınız gider varis hastasıysanız, eğer yetmezliğiniz varsa. Çıkardıktan sonra hastalık kaldığı yerden sizi rahatsız etmeye devam eder. Burada tabii
Şimdi varisin evrelemesi var, bazı skorlama sistemleri var. Ona göre zaten aslında tedaviyi ona göre uyguluyoruz ve ultrason görüntüsüne göre uyguluyoruz. Bazı hastalara gerçekten varis çorabı önerebiliriz ama bu azınlıkta. Varis çorabı tedavi edici değildir. Bu tedavi algoritmasını yani kriterlerinizi bir sıralar mısınız? Tabii ki bunun üzerine yazılan bir sürü textbook var. Sınıflandırma sistemleri var. CEAP, hani Türkçe okunuşuyla sınıflama sistemi, VCSS, VIS vesaire bir sürü sınıflama sistemi var. Burada aslında bu sınıflandırma sistemlerinin esası hasta konforu. Hastanın hayatı ne kadar bozulmuş bu hastalıkta? Hasta ne kadar etkileniyor? Ayakta kalma süresi ne kadar? Ayağında yarası var mı? Renk değişimi var mı? Görüntü ne kadar bozulmuş? Gece krampları var mı? Ayağı şişmeden seyahat edebiliyor mu vesaire. Bunları göz önünde bulundurarak bir skorlama sistemi yapılıyor. Ona göre aslında ona göre tedavi şeması ortaya dökülüyor. Ama tabii ki tedavinin esas amacı bu varisli damarı, yani bu yetmezliği olan damarı ortadan kaldırmak. Bütün hedefimiz bu. Ben o zaman şöyle sorayım. Telenjektesi olan, yani çok ince böyle Evet. kıl gibi olan kırmızı Evet. kırmızı lekeler olan birisine ne yapmak gerekiyor? Onu görmek gerekiyor, Doppler ultrason çekmek gerekiyor. Sadece sıkıntı oysa eğer, yani gerçekten içeride bir sıkıntı yoksa, iç varis yoksa, Evet. halk arasında bilinen adıyla o tedavi edilebilir. Retiküler ven, telenjektesi vesaire onlar tedavi edilebilir. Köpük yapılabilir, egzovenöz lazer yapılabilir. Bir sürü yöntem var. Hastaya uygun ne varsa seçilir. O şekilde tedavi edilebilir. Şimdi eskiden varis tedavisinde genel bu varisli damarlar, yani bozulmuş olan damarlar stripping denilen böyle yöntemle Çekilir çıkarılırdı. çekilip çıkartılıyordu. Tabii, artık biz onu çekip çıkartmadan hastanın içinde hallediyoruz. Ultrason eşliğinde bazı özel tekniklerle, bazı cihazlarla o damar çıkmadan, ameliyathane koşulları gerekmeden ofis ortamında o damarı yok edebiliyoruz. Zaten tedavinin esası ameliyatta da, yani amaç bu. O damarı yok etmek, ortadan kaldırmak. Biz de bunu sağlıyoruz. Bu konuyla ilgili olarak çok deneyimli olduğunuz için bu kadar Tabii, detaya tabii, giriyorum. tabii. Şimdi siz fibrin glue dediğimiz yapıştırıcılar kullanıyorsunuz. Bununla beraber lazerle de böyle damar Yapılıyor, tabii, incidarını tabii. bozan yöntemler Var, var. tabii var. Anlatayım isterseniz kısaca. Tabii. Buradaki olay, yani tedaviler non-termal ve termal tedaviler olarak ikiye ayrılıyor günümüzde. 2 tane sınıf var. Evet. Biz non-termal, yani ısı vermeden, hastayı rahatsız etmeden, ameliyathane ortamında olmadan tedavi ediyoruz. Lazer aynı şekilde termal yöntemlerden. Gene Seldinger dediğimiz ultrason eşliğinde iğne deliğinden girerek özel lazer kateteriyle o damar yakılıyor içeriden. Radyo frekans aynı şekilde. Bunlar ameliyathane ortamında olmak zorunda çünkü hastanın anestezi alması gerekir bu durumda. Ağrılı bir işlem. Bazen yatış gerekebiliyor. Bizim yaptığımız şeylerde yatış gerekmiyor. Çok hızlı, dakikalar içinde tedavi olup hasta taburcu olabiliyor. Sonrasında peki varis çorabı yine kullandırtıyor musunuz? Kullandırtmıyoruz. Varis çorabı kullanmayla kullanmama arasında anlamlı bir fark var, doğru. Ama takdir edersiniz ki varis çorabı kullanmak da oldukça zor. Hasta konforunu olumsuz etkileyen bir şey. Burada esas zaten bizim amacımız konforlu tedavi. Hasta etkili, hızlı ve konforlu bir şekilde tedavi olsun istiyoruz. O yüzden postopunda uygun, yani çoğu zaman varis çorabı vermiyoruz. Peki varis problemi çözülmeyen bir kişi aslında tromboza, yani dediğimiz pıhtılaşmaya daha meyilli bir grup mu? Şöyle söyleyeyim, tabii ki textbook bilgisine göre varislerin, yani trombofilebit, yani yüzeyel damar tıkanıklıklarının en sık sebeplerinden bir tanesi varis, venöz yetmezlik. Evet. Bu da tabii ki kanın aslında akamamasından dolayı. Nasıl durgun su yosun tutuyor, nasıl orada hani bir sıkıntı oluyor, aynı şekilde kan eğer olağan akış hızında akamazsa bacağınızda yukarı kadar, orada da bir sıkıntı oluşacaktır. Enfeksiyon olur, işte kızarır, pıhtı tutar, bunlar olabilir. Yani aslında embolinin sebeplerinden bir tanesi varisli kişiler. Yüzeyel damar tıkanıklığının sebeplerinden bir tanesi varis. Derin damar tıkanıklığından bahsediyorsak varis aslında derin damar tıkanıklığına sebep olmaz. Ki hayatı tehdit eden derin damar tıkanıklığıdır. Hemen her zaman müdahale edilmesi gerekir. Acil tıbbi bir durumdur. Varis ona sebep olmaz. Peki vücudunda varis olanlara ya da belirtileri gösteren kişilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Bana gelmesi gerekir. Ya şöyle, eğer tabii varis belirtileri varsa, ayaklarında yanma, kaşıntı, ayak bileklerinde ödem, gece krampları, ağırlık hissi varsa muayene olmaları gerekir. Ondan sonra tedavi olmaları gerekir. Çoğu zaman tedavi edilebilir. Yani mutlaka bir kalp ve damar cerrahisi uzmanıyla görüşmeli. Evet, tabii. Görüş almalılar. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Sağ olun Ay, vermiş siz sağ olduğunuz olun, ne bilgiler demek. için. Ben teşekkür ederim.
Bugünkü program konumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Berke Özkan'dı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.